Müslüman bilim adamları 8. yüzyıldan 19. yüzyıla. Mahmud Karakaş. Halid bin Yezid el-Ümevi, kimyacı. Emevi halifelerinden ilki olan Hazreti Muaviye'nin oğlu Yezid'in oğludur. Halid, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem sevgili torunu Hazreti Hüseyin'i şehit ettirerek bütün Müslümanları üzen, babası Yezid'in vefatından sonra yerine geçen ağabeyi 2. Muaviye'nin de hilafetten çekilmesi ve bir müddet sonra vefat etmesiyle Mervan bin Hakem'in halife seçilmesine çok üzülmüştü. Çünkü halifelik sırası kendisindi. Hazreti Osman'ın radıyallahu anh başına gaileler açan ve onun katibi olan bu Mervan bin Hakem, önce yerini kuvvetlendirmek için Halid'i kendisine veliaht göstermişti. Fakat sonra bu fikrini değiştirerek kendi oğullarını veliaht ilan etti. Bunun üzerine Halid'in hilafetten ümidini keserek kendisini büsbütün ilme adadığı rivayet edilir. Büyük bir zeka ve hafızaya sahip olan Halid bin Yezid, belki de Müslümanlar arasında ilk defa din ilimleri dışında müsbet ilimlerden kimya tahsilini yapandır. Çünkü ilk tercümeler bu zatın ismiyle yapılmıştır. Devrinde ilk olarak Müslümanlar arasında derin bir tıp ve kimya bilgisine sahip olan Halid bin Yezid'dir. Kamusul Alam 3-2017. Halid, o sırada İskenderiye Üniversitesi'nde yetişen kimya ilminin devrine göre üstadlarından sayılan Meryanus adında bir Rum rahibini yanına çağırarak bu rahipten kimya ve tıp ilmini öğrenmiş ve bu ilmin Arapçaya naklini emretmiştir. Medeniyet-i İslamiye Tarihi 3-274. Bu emri ile Halid İslam medeniyetinin ilk meşalesini yakmış ve en büyük hizmeti yapmıştır. Kimyayı İstifan-ı Kadim adında biri Halid'in emriyle Arapçaya tercüme etmiştir. Bu tercüme İslam tarihinde ilk defa yapılan tercüme oluyor. Halid, astronominin tahsili ve bunun hakkındaki eserlerin tercümesiyle de uğraşmış, bunun için birçok masraf yaparak rasat alet ve gereçlerini temin etmiştir. Yine Basralı bir Yahudi olan Masercüye adında birine de Ehrun bin A'in tarafından yazılan Kinaş adındaki tıbba dair Süryanice kitabını Arapçaya tercüme ettirdi. Hatta Halid'in bu çalışmaları arasında suni altın yapmakta vasıta olan Hacer-i Felsefi'yi bulduğu da rivayet edilir. İslam Medeniyeti Tarihi sayfa 27. Khalid Rex Aygipturum adı ile tanınan Halid'in kimya ile ilgilendiğini İbni Haldun kabul edemiyor. İbni Haldun'un kanaatine göre Halid Arap olup göçebelik hayatına çok yakın ve bütün bilgi ve zanaatlardan uzak olduğundan bileşik maddeleri, yaratılış ve mizaçları anlamaya dayanan bu garip zanaata nasıl bilgi kazanmış olur? Üstelik o çağda bu bilgilerden bahseden tabiat ve tıp kitapları henüz tercüme ve telif edilmiş değildi. Bundan dolayı bu Halid bin Yezid olmayıp başka bir Halid olabilir, diyor. Halbuki Halid bin Yezid'in nasıl bu ilmi öğrendiğini yukarıda açıklamıştık. İbni Haldun her nedense illa da Arapların içinden alim yetişmez kanaatindedir. Kaldı ki büyük bir sosyolog ve tarihçi olan İbni Haldun kendisi de Arap soyundandır. Mafi bu ilim adamlarının birçoğu Arap'tır. Yine meşhur kimyacı Cabir bin Hayyan da Halid'in talebesi sayılmaktadır. Taşköprüzade ise Ebul Ferec el-İsfahani'den naklen Halid bin Yezid seha ve fesahatta ve nefsini talebe-i kimyaya meşgul edip nefsini ana kasti ile kendüyü iskat ve ömrünü ifna eyledi demektedir ki bu da Halid'in kimya ile uğraştığını kesinlikle göstermektedir. Yine İbn Hallikan da Halid'in tıp ve kimya ile uğraştığını ve bunu rahip Meryanus'tan öğrendiğini kaydediyor. Vefeyatul Ayan 2-224. Eserleri 1. Es-Sırrul Bedi fi Felekir Remzil Meni. Böyle bir eserin varlığını Katip Çelebi işaret etmektedir.
Keşful Zunun 2986. Firdevsül Hikme fi ilmil kimya. Manzumdur. 2350 beyittir. Keşful Zunun 254. İslam Ansiklopedisi. Brackholmen'den naklen bu kitabın yanlış olarak kendisine ithaf edildiğini kaydediyor. İslam Ansiklopedisi 4375. 3. Kitab-ur Rahme. 4 fasıldır. A. Taşlar hakkında, B. Vezinler hakkında, C. Tedbir, D. Havas hakkındadır. Kimyaya dairdir. Keşfüz Zunun 1419. Makaletün Meryanus er-Rahib. Kimyaya dairdir. 5. Kitabus Sahifetü's Sair. 6. Kitabus Sahifetül Kebir. 7. Kitab fis Sanat. Sanata dair olup oğluna vasiyetidir. Esma'ül Muallifin 1343.